Merhaba Kripto Akademi dostları. Bugün Bitcoin üzerine şöyle kapsamlı bir video hazırlayayım dedim. Ama kapsamlı derken bu videoyu tabii çok uzun tutmamaya çalışacağım. Çünkü birçoğunuz uzun videolarda sıkılıyorsunuz. Biraz başını, biraz ortasını, birazcık da sonuna bakıyorsunuz. Olaydan bir haber, konulardan bir haber vaziyette videodan ayrılıp sonra yanlış kararlar almış oluyorsunuz. Ve bu videonun içerisinde de çok teknik terimler kullanarak kafanızı karıştırmayacağım. Herkesin anlayacağı dilde anlatacağım. Tabii öncelikle saatlik paritede, yani bir 4 saatlik paritede destek ve direnç noktalarını inceledikten sonra teknik analize daha detaylı olarak girmiş olacağım. Şimdi niye böyle kısa vadeli analizi ilk başlangıcı alıyorum? Çünkü birçoğunuz yakın zamandaki destek dirençleri öğrenip videodan çıkacak. O çıkacak arkadaşlar en azından şimdiden gönderelim. Sonra biz bize işin detaylı noktasına bakalım. Bizi neler bekliyor, neler olacak Bitcoin tarafında ve piyasa buna nasıl cevap veriyor? Çünkü birçoğunuz şu anda düşüş ve çıkış arasında kararsızsınız. Çok yükseldi, ne olacak? Buradan düşecek mi? Ya da artık aldı başını gidiyor, kimse Bitcoin'i tutamaz diye FOMO'ya kapılıyor. Bunlara şöyle genel anlamda bakıp da büyük resmi görmeye çalışacağız. Evet güzel dostlarım. Saatlik pariteden baktığımızda direnç noktamız 43.150. Bu bandın üzerinde bir kalıcılık sağlarsak tekrar 44.000 bandlarına dönüp bunun arkasından 45 ve 48 bandların yoklayabileceğimiz bir Bitcoin var önümüzde. Piyasada şu anda aslında buna çok yatkın. Yani genel olarak haberlere bakıldığı zaman pozitif bir hava var. Fakat işler tersine dönerse, yani belli başlı borsalardan büyük anlamda satışlar gerçekleşirse, karlar alınma niteliğinde bizi tekrardan 40.700 bantları bekliyor. Yani bir destek noktası ve buranın kırılımından sonra 38.600 bantları var. Yani burada tutunamadık, bizi tekrardan aşağı edip bu noktaya getirebilirler. Peki bu olabilir mi? Gayet de olabilir. Çünkü biliyorsunuz ki haftalardır yükselen bir Bitcoin var ve bunun mutlaka bir düzeltmesi olacak. Şimdi 4 saatlik pariteden bakıldığı zaman teknik analizdeki durum bu. Peki biz buna büyük bir pencereden bakalım. Yani biraz daha geriye çekilip büyük resmi görmeye çalışalım. Haftalık pariteden şöyle bir inceleyelim. Bitcoin ne yaptı ve ne yapıyor? Evet, haftalık pariteye baktığımız zaman bir yükseliş trendinin içerisindeyiz. Fakat farkındaysanız bu yükseliş trendinde geçtiğimiz dönemlerdeki yükselişlerde belli aralıklarda düzeltmelerimiz vardı. Bu son yükselişte öyle aman aman bir düzeltme yok. Sadece şurada bir iki tane dojemiz var ama bunun üzerinde yükseliş devam etti. Affınıza sığınaraktan burada videonun arasına girmiş oluyorum. Bir bildirimde bulunmak istedim sizlere. Arkadaşlar, ortalama 25 gün önce toplamda 60 kişilik bir abone sayımız vardı ve bir ayı doldurmadan 1240'lara kadar yükseldik. Fakat sizden bir isteğim var. Analiz bölümüne baktığım zaman videomu beğenen kişilerin aslında abone o an için olmadıklarını görüyorum. Muhtemel olarak unutuyorsunuz. Eğer sizden ricam bizleri ödüllendirmek ve bu emeklerin karşılığını vermek anlamında bir abone tuşuna basıp beğeni yaparsanız çok sevinirim. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Peki bu yükselişin sebebi neydi güzel dostlarım? Şimdi onu hatırlayalım. Birkaç önceki videolarda bahsettiğim ETF'ler vardı. ETF'lerle alakalı, durumla alakalı bir yükselme. Yani ETF'ler için verilen FUT haber bir ateşleme yaptı ve Bitcoin bununla beraber bir ivmeyle çıkış yakaladı. Fakat FUT haber olmasına rağmen neden düşmedi hocam? Düşmemesinin sebebi şu. Bakın Ocak ayına çok yaklaştık. Yani ocağın 10'u ve 15'inde olacak biliyorsunuz ETF'ler için bir mahkeme kararı var. Pozitif sonuçlanması yüksek beklenti. Ve piyasa şu anda bunu fiyatlandırıyor. Ve o yüzden öyle aman aman tekrar bir geri çekilme yaşamadı ya da FUT haber ortaya çıktığı zaman düşüş yaşanmadı. Zaten beklenen bir ateşlenme vardı ve verilmiş likit emirler vardı. Bunlar alınmaya başlandı ve yükselişini devam ettirdi. Buradaki oyun planı nedir? Haftalık bazda baktığımız zaman aslında direnç bölgesinden tepki alması gayet mümkün. Yani bu bölgelerden özellikle 46.800 bantlarından bir tepki alabilir. Burada bir düzeltme yaşatabilir. Tabii ilk etaptaki düzeltmelerimiz yine 40 bantların içerisinde olabilir ama şu anda bir derin düzeltme beklersek bu 38.000 bantlarına kadar bir geri çekilme olarak gözükebilir. Çünkü 38 bantlarında da alıcı kitlesi var. Yani orada da emir verilmiş, hala hazırda bir alıcı kitle var. Tabii o alıcı ve satış emirlerinin verdiği resmi de göstereceğim size. Yani maker ve taker yapıcıların bulunduğu noktadaki resmi de göstereceğim. Onu da yine temel analiz noktasında bakarız. Biraz daha aydınlatıcı olur. Şimdi güzel dostlarım, buradaki oyun planını anladık. Yani bir yükseliş trendindeyiz, FOMO'ya kapılmıyoruz. Bakın
deli gibi bir alım yapmak sizi piyasada zarara sürükler. O yüzden eğer bir geri çekilme, çünkü yükselmiş bir piyasadan bahsediyoruz. Eğer geri çekilmeyi beklersek bu atıyorum 45 bandına geldiğinde bir 41 bin ya da 42 bin bandına geri gelme olabilir. Çünkü o noktaya gelirse deriz ki range'in üzerine çıktı artık. Bu noktadaki destek noktamız işte 45.750. Buraya kadar çekilirse bir alım gerçekleştirebilirim diyebiliriz ama şu anda zaten bir direnç noktasına yaklaşmış ve yükselen trendinin de direncinde bu noktada bir kırılım gelmezse, bize bir onay gelmezse yapabileceğimiz büyük bir hamle de bizi işte %15, %14 içeriye alırsa bu bizi ister istemez psikolojik olarak etkiler. O yüzden öncelikle buna dikkat edeceğiz. Şimdi haftalık kanalda böyle Bitcoin inceledik. Peki bunun yanı sıra dominansta nasıl etkileri var? Total markette altcoin'ler buna nasıl tepki veriyor? Ona da şöyle bir büyük pencereden bakıp sonrasında temel analiz kısmına geçebiliriz. Yani evet, Bitcoin dominansa baktığımız zaman Bitcoin dominansı da günlük paritede bir yükselen trendinin içerisinde arkadaşlar. Fakat burada bir yükselen trendinin altına sarkma var. Tabii burada eğer kalıcılığı sağlayacaksa bu trendin üstüne çıkması lazım. Yani %53'ün üzerinde bir hareket yapması lazım dominans. Peki dostlarım, dominans neydi? Bize neyi anlatıyordu? Dominans biliyorsunuz ki yükseldiği zaman Bitcoin'e paranın girdiğini gösteriyor. Yani USDT'den Bitcoin satın alındığı anlamına geliyor. Peki dominans düştüğü zaman ne oluyor? O da Bitcoin'den paranın USDT'ye ve altcoin'lere girdiğini gösteriyor. Şimdi şunu da karıştırmayalım. Yani dominans düştüğü zaman elimizdeki Bitcoin'leri satıp paramızı cebimize mi koyuyoruz? Hayır. Para hala marketin içerisinde demektir arkadaşlar. Sadece BTC olarak tutmuyorsun da elinde USDT olarak tutuyorsun. Herhangi bir yere tekrardan yatırım yapmak için. Bununla örnek veriyorum. Bir Bitcoin bozdurdun. Gidiyorsun işte 10 tane Ethereum alıyorsun. İşte 100 tane Solana alıyorsun. 50 tane AVAX alıyorsun gibi düşün. Yani para hala marketin içerisinde, sadece farklı kaynaklara akmış oluyor. O yüzden genel olarak dominans yükseldiği zaman Bitcoin yükselmiş. Dominans yataya ya da tekrar düşüş yönüne geçtiyse paranın altcoin'lere veya kasada tutulduğu anlamına gelebiliyor. O yüzden dominansa önem vermemiz lazım. Genel olarak da hani şunu da diyebiliriz. Ya hocam Bitcoin işte belli kademelerde düşüş yaptı. O zaman buradaki düşüşle beraber ne anlamamız gerekiyor? Para akmaya mı, yani ceplere mi ya da hesaplara mı akmaya başladı? Hayır. Bunun için de total 2'ye bakacağız. Yani altcoin'leri market toplamına bakacağız. Gelin ona da bir bakalım şimdi. Evet, gördüğümüz gibi total 2'de de yükselen bir trendin içerisindeyiz. Şimdi bu düşen noktadaki dominansta farkındaysanız total 2 yükseliş bandında. Yani birçoğunuz şunu anlamıştır belki de. Ya Bitcoin yataya bağladı, bir fiyata kadar düştü, geri çekildi işte 41 bin 42 bin bandlarına kadar. Burada hacimsiz bir hareket yapıyor kademe kademe. Ama farkındaysanız altcoin'lerde birçok altcoin acayip yükselişlere geçti. Yani beklentinizin çok çok üstüne %15'ler, %25'ler, %30'lara varan yükselişler yapmaya başladı birkaç gün içerisinde. Bu ne anlama geliyor? Bu Bitcoin'den çekilen paranın işte altcoin'e girdiğini gösteriyor. O yüzden genel olarak dominansa ve total marketlere bakarken bunu okumaya çalışın. Ona göre paranıza yön verin. Eğer bunu okumadan, bu noktalara bakmadan, hani destek ve dirençlerini de ufak ufak incelemeden alacağınız kararlar bir anda sizi ters köşe yaptırabilir. Peki total marketteki direnç noktamız neresi? O da 750 milyar dolar üstü. Yani 750 milyar doların üzerinde bir total market hareketi görürsek bu altcoin'lerin yükselişinin devam edeceğini gösteriyor. Peki destek noktamız ilk kademede 621 milyar dolar. Bunun altındaki düşüşte bize majör olarak gördüğümüz yakın zamandaki destek noktası 544 milyara çekecektir. Şimdi güzel dostlarım, piyasanın temel analiz noktasına bakalım. Piyasada neler oluyor? Dünyada neler oluyor? Kripto için düşünceler ne? Ya da oynanan bir oyun var, biz bu oyunu görmüyor muyuz? Evet, temel analiz noktasına geldiğimizde aslında belli başlı haberleri öncelikle okumamız gerekiyor. Yani piyasaya şöyle bir derinden yeniden bakmamız gerekiyor. Şimdi borsayla kripto varlıklar arasındaki aslında zıt nokta burada. Borsada bir temel analiz yapıldığı zaman işin mali verilerine, yani şirketin dibine inmeniz gerekiyor. Fakat kriptoda bu biraz daha değişik. Majör etkisi yaratabilecek kararlar çok önemli. Yani yön belirleyici kararlar ve düzenlemeler. Şimdi ETF'ler bizim için ne dedik? Olumlu geçtiği zaman çok sağlam yükselişleri kademeli olarak
getirebilecek tetikleyici olaylar dedik. Şimdi baktığımız zaman burada 2024'ün Ocak ayında gerçekleşecek olan bir mahkeme kararı var. 1 Ocak olarak gözüküyor. Bu muhtemel olarak biraz ötelenebilir. Çünkü yılbaşından sonraki güne denk geldiği için muhtemel 2 ya da 3'ü de olabilir diye düşünüyorum. Şu anda daha bununla alakalı bir bilgi gelmedi. Bunun arkasında tekrardan Ocak ayında gerçekleşmesi beklenen yine kararlardan biri var. O da yine burada 15 Ocak'ta. Şimdi bu ETF başvurularının miktarları değişebilir. Yani karar verildikten sonra 1,5 trilyon değil de ben işte 800 milyar dolarlık ETF başvurusuna giriyorum diyebilir. Şimdi baktığımız zaman bunlar aslında çok olumlu. Peki bizi burada ne etkiler? Şimdi düşünsenize, daha ETF'ler onaylanmadan piyasa bunu bir şekilde ne yaptı? Fiyatlandırdı yukarı yönlü. Peki burada olası bir durumda Mart ayına ya da Nisan ayına atılacak kararlar olursa Ocak ayında, bu da ister istemez fiyatlanan piyasanın belli bir kademe tekrar düzeltme yaparak aşağı inmesine neden olacaktır. O yüzden bu ETF olaylarında %100 garanti değil, çünkü birazcık sakin bakmak lazım olaya. Piyasa bunu fiyatlandırıyor, evet. Ocak ayında belli bir yön belli olmuş olacak. Şimdi ilk onayla beraber içimiz biraz daha ısınmış olacak ama arkasından daha işte Ocak'tan sonra Mart ayında onaylanacak ETF'ler de var. Yani bunlar üst üste geldiği süreçte muhtemel olarak buna eklenen yine talepler de olacak ve bunlarla beraber halvingin birleşimiyle iyi bir sağlam yükseliş bekleyebiliriz. Bizi burada sadece negatif etkisi Ocak ayındaki ilk yapılacak, yani sonucu beklenen ilk mahkeme kararları negatif olursa piyasa ister istemez halving dönemine doğru sağlam bir düzeltmeye girebilir. Çünkü erken bir fiyatlandırmaya gitti. Peki halving noktasına baktığımız zaman halvingde neler oluyordu? Şimdi onu da şöyle kısaca bir inceleyelim. Evet, 2009 ödüllerine baktığımız zaman halvinglerde biliyorsunuz 50 Bitcoin olarak saptanmış. Bir sonraki halvingde 25 Bitcoin'e düşmüş. 2016'da 12.5, 2020'de 6.25. Şimdiki halvingde ise, yarılanmada ise 3.125. Yani kademeli olarak düşen bir ödülden bahsediyoruz. Şimdi bu ödüller ilk verilmeye başlandığı tarihteki yükselişler çok fazlaydı. Yani yüzdelik oranları sürekli yüksekti. Fakat ödüller yarılanmaya başladığında yükselişlerde kademe kademe azalma oldu. Yani örnek veriyorum, %500, %600'lük yükselmeler yerine %400, %300 gibi düşünün. Yani kademe kademe volitesi de düşmüş oluyor. Şimdi 2024'teki halving artık yani 3.125 noktasını, yani bayağı bir düşüş olduğu için noktasal olarak belli bir oranda halving döneminde çok eskilere baktığımız yüksek ama çok yüksek katsayıdaki yükselişleri beklemek biraz saçma olur, hayalperestlik olur. Yani ortalama ben tabii Bitcoin'in şu anki bulunduğu fiyatlardan nazara 40 standartlarını korursak, ortalamamız 40 üzerinde olursa 2024'ün halvinginde yükseliş olarak beklemem en fazla pink zamanında 7 katı olarak düşünüyorum. Yani bu da aslında çok güzel bir rakam. 250 milyar dolarların üzerindeki bir saplantıya gidiyoruz ama yani benim minimum olarak 150 bin dolarları zaten beklentim var. Yani bu beklentinin üstü de zaten 7 katları olarak gözüküyor. O yüzden diyorum ya, yani pazarda hiçbir zaman geç kalınmış olmuyor. Eğer bu halvingle beraber ETF'lerin onaylanmasıyla beraber yükseliş devam ederse çok güzel olmuş olacak. Peki bu 2024'ün halvingi hazırlığında piyasada neler oluyor? Yani özellikle Amerika ne yapmaya çalışıyor? Şimdi o noktaya da bakacağız. Tabii onun öncesinde bizim ülkemiz ne yapıyor? Bir de ona bakalım. Farkındaysanız birkaç gündür çok olumlu haberler var. Bunlardan biri işte Ak Yatırım'ın yaptığı işlemler. Şimdi onlara da şöyle bir göz atalım mesela. Biliyorsunuz Ak Yatırım kripto para platformu Stablex'i satın aldı. Yani büyük hisse yoğunluğunu aldı. Bunun nedeni ne? Biliyorsunuz Stablex bir borsa, yani bir kripto borsası. İlerleyen zamanlarda herkesin fark ettiği bu halving yükselişler piyasayı okumayla alakalı. Yani burada ciddi bir para akışı olacak demektir. Bunun için şu anda işte bizim gibi birçok ülkenin bankası da bunun için hazırlık yapıyor zaten. Bunun yanı sıra yine dün çıkan haberlerden biri Garanti Bankası. Garanti Bankası da biliyorsunuz ki hani soğuk cüzdan dediğimiz olay var ya,
bu soğuk cüzdan için bir uygulama başlattı. Şu anda sadece 3 kripto varlığı işte Ethereum, Bitcoin ve bunun yanı sıra USDT üzerine bir soğuk cüzdan sistemi yaptı. Bu çok iyi bir durum. Tabii ilerleyen süreçte kripto varlıkların daha çok fazla kripto varlığın bu cüzdanlarda saklanması için muhtemel olarak yeni eklentiler yapacak. Yani bizde de fark ettiyseniz bankalar ufak ufak buna hazırlanıyor. Yani halving öncesi kendini geliştirmeye başladı. Farklı atılımlar yapmaya başladı. Peki bunun yanı sıra dünyada neler oluyor da makro sistemde neler gerçekleşiyor da bir anda olaylar pozitife, yatırımlar bu yönde akmaya başladı. Şimdi gündemde olan bir yasa da var biliyorsunuz. Bitcoin varlıklar üzerine belli bir kotanın üzerinde ya da rakamın üzerindeki paraya belli bir vergi uygulanacak. Yani bunun da hazırlığı yapılıyor. Demek ki şunu diyebiliriz, 2024 ve 2025 Bitcoin için baya bir hareketli geçecek. Şimdi yakın zamandaki bir habere dönelim. Yine piyasayı okuma anlamında. Biliyorsunuz ki Binance CEO'su CZ bir sürü zorlukla karşılaştı ve istifa ettirildi. Şimdi bunun altında ne yatıyor? Şimdi bunun altında yatana bakmak lazım. Arkadaşlar 2024'teki bu beklenen yüksek hareketlilik için Amerika bunun hazırlığını yapıyor. Neden bunun hazırlığını yapıyor? Çünkü Binance'e paranın akmasını istemiyor. Özellikle kendi ülkesindeki bulunan işte şu anda Coinbase hatta FTX'i bile hortlatmanın peşindeler. En azından ona sıcak bakıyorlar. Yani o borsayı tekrardan ele alırsak ne yaparız diye. Çünkü tekrar açarlarsa mağdur ettikleri insanların paralarının ödenmesi var falan filan. Belki o riski almazlar ama oranın çalışanları ya da oranın ekibiyle yeniden bir borsa kurabilirler. Gerçi onun için biraz geç kaldılar. O yüzden Coinbase'i biraz daha çok destekleme yolunda gideceklerini düşünüyorum. Şimdi Binance ortadan kaldırdıkları zaman Coinbase devreye girecek. Yani yatırımın yapılacaksa en azından paranın kendi ülkesindeki bir borsada dönmesini istiyor. Çin'e akmasını istemiyor. Ve bunun için ne yaptı? CZ'ye sağlam bir dava açmaya çalıştılar. Üzerine çok gittiler. İşte cezalar Binance 4,3 milyar doları istediği gibi ödeyebilir. Yani hemen ertesi gün ödeyebilir ve CZ çok akıllı bir adım attı. Ne yaptı? Gitti hemen dedi ki gelin kardeşim ne soruyorsanız sorun. Cevabını hemen vereyim. Bu ne demek oluyor biliyor musun? Binance'ın zarar görmemesini istedi. Eğer orada bir kaçak durumuna düşseydi, gidip hani bunu açıklamasını yapmasaydı, yüzleşmeseydi Binance bayağı bir zorlanabilirdi. Yani güven kaybedebilirdi, kan kaybedebilirdi ve sonrasında aynı FTX gibi borsa batmaya geçerdi. Şimdi FTX'in de aslında altyapısında o var. FTX çok inatlaştı Amerika'yla. İşte kesilen cezalara kafa tuttu bilmem şu bu derken biriken davalarla beraber işte içerideki yönetiminde aptalca hamleleriyle ne oldu? İflas etti gitti. CZ bunun çok iyi farkında. Yani bunu zarar görmemesi için yine kendi adamı olan birini yerleştirdi ve kenara çekildi. Ne ceza istiyorsanız tamam, ne kesiyorsanız tamam verelim dedi. Yeter ki bunu uzatmayın, yeter ki zarar görmeyelim. Amerika burada istediğine ulaşamadı ama en azından bir yara ya da bir çizik atmış oldu Binance'e. Bu da onun için pozitif. Yani ne kadar kullanıcıyı Coinbase'e ya da Amerika'da bulunan bir borsayı çekerse bu onun için artı. Şimdi Coinbase noktasına baktığımız zaman da aslında çok fazlasıyla rağbet gören bir borsa Amerika tarafında. Şimdi ne dedik? Halving öncesinde işte piyasalar hareketlenecekse her ülke paranın kendi ülkesinde kalmasını istiyor. Şimdi bankalar da bunun farkında. Yani özellikle Türkiye'de de bu olduğu gibi yurt dışındaki bankalarda da bu atılımlar var. İşte Amerika tarafında, Almanya tarafında, İngiltere tarafında insanlar istiyor ki, daha doğrusu o finans sektöründeki kuruluşlar istiyor ki para bizim etrafımızda dönsün. Aman işte Çin'e akmasın, aman Amerika'ya gitmesin, aman İngiltere'ye gelmesin. Yani genelde bu yönden bakılıyor. Çünkü ciddi bir pazar oluşacağının anlamına geliyor bu. Şimdi tabii bu durumda biliyorsunuz Coinbase aslında küçük bir firmada değil. Yani küçük bir borsa değil, güçlü bir borsa. Coinbase'in mesela borsadaki noktasında şöyle bir bakalım. Yani Coinbase neden canlanıyor? Bakın Coinbase'in günlük paritesine baktığımız zaman Coinbase'de sağlam bir yükseliş var farkındaysanız. Bunun en büyük nedenlerinden biri işte bu halving dönemine yaklaşmamız, ETF onayları için pozitif bakılması burada hareketliliği devam ettiriyor. Şimdi benim Coinbase hissem var tabii ben bu yükselişin işte temas noktasındayken bir alım gerçekleştirdim. Belli bir kârda satış yaptım
ve tekrardan o satıştan sonra tekrar bir alım gerçekleştirmiştim. Şimdi ufak bir hisse devam ediyor. Nasdaq tarafından baktığımız zaman Coinbase'de sağlam bir yükseliş var. Bu kadar sağlam düşüşler yaşadığı dönemde özellikle Amerika hükümeti çok uğraştı. Yani Coinbase'e kendi ülkesindeki bulunan borsayla resmen savaş verdi. İşte paraların altından direktmen ya da bankalardan direktmen kripto varlıklara kaymaması için, ama baktı ki bu savaşacağı bir durum değil. Yani birazcık ipin ucunu koyverdi. Yani serbest bıraktı ve bu serbestlikle beraber Coinbase tekrar yükselmeye başladı. Yani şöyle geçmişine baktığım zaman çok eski olmasa da 2021'den belli, yani çıktığından beri düşen bir Coinbase var. Şu şekilde baktığımızda ortalama 9 kattan fazla değer kaybetmişti ve tekrardan yükselişe geçmeye başladı. Çünkü ne diyoruz? Büyük resmi bir şekilde görmemiz lazım. Yani oynanan oyunların farkına varmak lazım. Tabii genel olarak bu yükselişlerde FOMO'ya kapılanlar da var. Uçtuk kaçtık gidiyoruz diye. Bakın, ben sizi FOMO'ya sokmak için bunları anlatmıyorum. Bunları anlatmamın nedeni birazcık piyasayı okumak lazım. Yani tamam, bir haber var, bir mahkeme var, oluşan bir durum var ama bunun sonucu nereye varabilir? Bunun artısı ne olur, eksisi ne olur? Bu bizim için çok önemli. Bunu okuyabildiğimiz süreçte piyasada aşağı yukarı neler olabileceğini kestirebiliriz. Şimdi Coinbase tarafından baktık, Binance tarafından baktık, Amerika'nın aslında yürütmek istediği politikaya da baktık. Bakın, bu aslında şöyle sağlam bir kafayla bakıldığı zaman kendince oynanan bir oyun. Yani hem kendileri çalıyor hem kendileri oynuyor. Buna çok kapılmamak lazım. Şu anda birçok food haberlerde çıkabilir yine ETF öncesi. İşte Amerika Coinbase değil, Binance'e böyle bir dava daha açıyor. İşte Binance'e güvenlik sebeplerinden dolayı kendi ülkesindeki işte yatırımcılara sürekli uyarı veriyor ki bunun için bankaları da kullanacaktır. Ne olacak? İster istemez iç borsaya dönmüş olacak Coinbase'e. Çünkü bunun önünü kesemeyeceğim dediği nokta. Evet arkadaşlar, şimdi genel anlamda baktığımız zaman gördük ki yani olumlu bir piyasa var. Pozitif noktada giden bir piyasa var. Bizim izleyeceğimiz yol haritası ne olacak? Ne dedik? Yükselen bir piyasada mala girmektense düzeltme yapılan noktalardan girmek daha bize güven verecektir. Daha pozitif bakacağız piyasaya. Çok yükselen piyasada bir düzeltme geldiği zaman da panik yapmamak lazım. Şimdi altcoin'lerde bir belli süreçleri bekleyebiliriz. Ne dedik? Belli oranlarda yükselişe geçtik ama bu düşüşlerde ya da bu düzeltmelerde kademeli kademeli almak lazım. Ben şimdi çoğunlukla nakitteyim. Çünkü bu yükselişte tamamen birçok hesabımı boşalttım diyebilirim. Yani birçok kripto varlığı satışa geçirdim. Nakite döndüm tekrardan. Bir düzeltme noktasını bekliyorum. Çok yukarıda bir hareket olursa da beni etkilemez. Niye? Çünkü onun düzeltmesini de alırım bu kez. Ben burada karlarımı yönetmeye çalışıyorum. Ana sermayedeki parayı yükseltmeye çalışıyorum. Bir de şunu söyleyeceğim. Öyle altcoin'lerde deli gibi sepetler yapmanıza gerek yok. Belli başlı 5, 6 ya bilemedin 7 tane coin alabilirsin. Kayda değmeyecek, tamam, çok sürpriz olan coin'lerden de alırsın. Atarsın $100, atarsın $50. İşte 20x, işte 50x yapar, sürpriz yapar, yüzün güler. Ama ben bu işi uzun vadeli tutacağım dediğin yerlerde de sağlam tavanlı, en azından daha güvenli altcoin'lere belli bir miktar yatırım yapmanızı zaten hep tavsiye ediyorum. Çünkü ne diyorum? Diyorum ki arkadaşlar, belli kazançlarınızı yönettiğiniz zaman kazanırsınız. Yani kazançlarınızı yönetemediğiniz zaman ya buradan mı gireyim, şuradan mı gireyim dediğiniz noktada artık sürekli treni kaçıran bir yolcu olursunuz. O yüzden düzeltmeyi beklemesen de çok mu zarar edersin? Hayır, etmezsin. Çünkü halving zamanı ve halving öncesi belli düşüşler oluyor. Geçmişe baktığınız zaman o halving dönemlerinde düşüşleri görüyorsunuz. Hatta bundan halving ile alakalı yaptığım videoya bakarsanız, geçmişte çektiğim videoda halving dönemdeki düzeltmeleri ve boşlukları gösterdim. Yani bu süreçte de yaşanabilir. O yüzden ne diyoruz? FOMO'ya kapılmıyoruz. Heyecan yapmıyoruz. Her düşüşte panik satışına girmiyoruz. Ya da eğer ben arkadaş emniyetli ilerlemek istiyorum diyorsan, işte belli destek direnç noktalarını kırdığında, bir destek görevi görmeye başladığı zaman o bölgeden işte %5'lik, %6'lık stop düşünerekten alım yapabilirsin. Çünkü altına düşerse düşüşün derinleşeceği anlamına gelir. O veriyi zaten genelde hep öyle okuyoruz. Öyle bir durumda malı satarsın,
tekrar güvenli bölgeye geldiğinde almaya kalkarsın. Ya da daha dip noktaya geldiği zaman tamam %5, %6 zarar etmişsindir ama oradan tekrar bir alım yapıp kısa zaman içerisindeki o %6'lık, %7'lik zararı kapatmış oluruz. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Fakat şöyle de bir isteğim var arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz lütfen hani video ile alakalı düşünceniz nedir? Ve bunun yanı sıra neler anlatmamı istiyorsanız bununla alakalı da yorumlar yazarsanız inanın çok sevinirim. Benden bugünlük bu kadar. Bu videomuzda da anlatmak istediklerimizi anlattık. Umarım bir sonraki videoda daha başka konulara, daha detaylı konulara girmiş oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.